Uyandığımda her şey ışıktan ibaretti. Ne bir oda, ne bir duvar vardı çevremde. Sanki atomların kendisinden doğan, şekil almamış bir varoluşun içinde yüzüyordum. Derin bir sessizlik, ama bu sessizlik ölü değil, yaşayan bir sessizlikti. Tanıdık ve bilinmeyen. Gözlerimi kısmaya çalıştım ama gözlerim yoktu. Işık bendim ya da belki sadece onun içindeydim. Birden, uzakta, hayır, zamanda diyeyim, yeşilimsi bir parıltı kıpırdadı. Bu radyoaktivitenin yankısıydı. Benim bir zamanlar adı bile konmamış olan dostum. Radyumun nabzı gibiydi bu parıltı. Onu izlemeye başladım. Her adımda geçmişten bir gölge belirdi. Paris'in laboratuvarı, taş zemin. Ellerimde test tüpleri. Zihnim hala ölçümde ama kalbim başka bir ritimde atıyor. Pierre gülümsüyor. Üzerinde o her zamanki gri paltosu. Marie diyor, bunun bir adı olmalı. Kendi kendine ışıldayan bir şey, bilime hizmet etmek için yaratılmış gibi. Radyum diyorum ve o gülümsüyor. Gerçekte o gülümsemeyi kaç kez gördüm bilmiyorum. Ama rüyada onun yüzü daima aydınlık. Sonra gökyüzü çatlıyor gibi oluyor. Laboratuvar kayboluyor. Kendimi sonsuz bir denizde buluyorum. Gökyüzü simsiyah, yıldızlar yaklaştıkça geri çekiliyor. Gözlerim yok ama görüyorum. Kulaklarım yok ama duyuyorum. İnsanüstü bir bilinçle sarılıyorum. Zihnim bilimin kıyısında gezinirken ruhum onu doğuran karanlığa geri dönüyor sanki. Bir ses yankılanıyor. Bilim sadece bilgi değil, aynı zamanda yalnızlıktır. Bu sesi tanıyorum. Bu babamın sesi. Çocukken Varşova'da geceleri yıldızlara bakarken bana atomların öyküsünü anlatırdı. Şimdi yıldızlar da atomların sessiz patlamaları gibi önümde belirip yok oluyor. Atomlar konuşuyor ama bir dilde değil, titreşimde, radyasyonun kendisiyle konuşuyorum. Sen, diyor atom, beni açığa çıkardın ama sen de açığa çıktın. Ne zaman beni anlamaya çalışsan kendini parçalayacaksın. Bir başka sahneye geçiyorum. Savaşın ortasındayım. Yıl 1915. Bir çadırdayım. Genç bir asker gözlerimin içine bakıyor. Yüzü solgun, kanla bulanmış. Ama bana değil, bedenime bakıyor. Daha doğrusu ellerime. Onları radyoaktif ışınlarla tarıyorum. Yanımda küçük bir mobil röntgen cihazı. O dönemin Petits Curies dedikleri araçlardan biri. Asker ışık seni de mi yakıyor diye soruyor. Sustum çünkü cevabı biliyordum. Ellerime baktım. Derim çatlamış, tırnaklarım dökülmek üzere. Ama içimde bir sıcaklık vardı. Işık dışımı yakarken içimi aydınlatıyordu. Acı ve aydınlanma birbirine karışıyordu. Rüya bu ya, o an ellerimden çıkan ışık göğe yükseldi. Gökyüzü birdenbire açıldı. İçinde semboller dönüyordu. Matematiksel formlar, kimyasal yapıların hayaleti. Ve ortalarında Pierre, ama bu kez yaşlı, gri saçlı. Benim yaşadığım yılların izleri onda. Marie, dedi. Bilim bizi ölümsüz yapmaz ama ölümsüzlük kavramını sorgulatır. O zaman neden hala hissediyorum seni? Çünkü rüya zamanın da bilimin de dışında var olur. Sonra her şey devinmeye başladı. Rüya hız kazandı. Bir anda mezuniyet törenindeyim. Sorbonne'un büyük salonu. Herkes ayağa kalkmış, beni alkışlıyor. Ama sesler boğuk çünkü içimde bir boşluk var. Pierre orada değil, kızlarım yok. Sadece bilim var. Bir kürsüde duruyorum ama söylediklerimi kimse anlamıyor gibi. Anlamıyorlar çünkü ben de anlamıyorum artık. Bilim neydi? Işık mıydı? Ateş mi? Tören çözülüyor. Salon parçalanıyor. Geriye yalnızca bir cümle kalıyor. Bilim uğruna kaç kişi kendini yitirdi? Ben mi? Evet, kendimi kaybettim. Belki de bu yüzden bu rüyadayım. Belki de bu bilimin bana ödediği bir diyet, bilmediğim bir ahlak yasası. Daha sonra bir müzeye giriyorum. Rüya artık geçmiş değil, gelecek gibi. Cam bir vitrin içinde kalemim, defterim ve eski laboratuvar önlüğüm var. Ama bunların üzerinde Geiger sayacının tik takları duyuluyor. Bir ses sistemi, Marie Curie'nin eserleri hala radyoaktif, diyor. Camın diğer tarafında çocuklar var. Beni izliyorlar ama gözleri ekrana kilitli. O an kendimi bir obje gibi hissediyorum. Bilimsel bir başarı değil, bir figür, bir mit.
Bir simge, ben bundan ibaret miyim artık diye soruyorum kendime. Ama cevap gelmiyor. Çünkü bu rüyada cevaplar değil, yalnız sorular var. Sonra Paris sokaklarında yürüyorum, yağmur yağıyor. Her damla sanki bir elementin sesiyle düşüyor toprağa. Hidrojence tik, oksijence tak, karbonca şlak. Sokak lambaları sarı bir titreşimle yanıyor. Ama lambaların altındaki gölgeler farklı. Her biri bir kadın, bilim insanı. Lise Meitner, Rosalind Franklin, Ada Lovelace. Ve en sonuncusu kendi gençliğim. Onlara bakıyorum. Hepsi bir şey fısıldıyor bana. Biz senin ardın sıra geldik. O an gözlerim doluyor. Çünkü her başarının içinde bir yalnızlık taşıdığını artık biliyorum. Her ilki başaran önce bir çığır değil, bir duvar deler. En sonda bir uçurumun kenarındayım. Aşağısı sonsuz karanlık, yukarısı ışıkla dolu. Elimde bir parça radyum var ama artık ışıldamıyor, sönük, sessiz. O an karar veriyorum, ya bırakacağım ya da içine atlayacağım. Pierre bir kez daha beliriyor ama bu kez elleri boş. Marie diyor, bu artık bir deney değil, bu bir rüya. Uyan. Ama hala anlamadım diyorum. Radyum bize ne yaptı? O seni değil, sen onu parçaladın. Peki ya ben, parçalanan benim. Ve o anda uçurumun kenarındaki taş kırılıyor. Düşmeye başlıyorum. Ama yere çarpmıyorum. Çünkü rüyalar öyle bitmez. Düşüş sonsuz bir yükselişe dönüşüyor. Yükseldikçe rüya çözülüyor. Laboratuvarlar buhar oluyor. Atomlar dans ediyor. Işık yeniden ben oluyor. Son cümlem kulaklarımda yankılanıyor. Bilim ölümden sonra da devam eder ama onu arayanın ruhu daima ışığın içinde kalır. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolara like atıp yorum yapmayı unutmayın.